Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fevzi Aras. Tavşanın İzinde kanalına hoş geldiniz. Öncelikle herkese hayırlı bayramlar dilerim. Aileleriyle, sevdikleriyle daha nice mutlu, huzurlu bayramlara ulaşırsınız inşallah. Bugün kopayla tavşan avcılığının etik kurallarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Tabii bu kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Herkesin kuralı, etiği farklı olabilir ama biz ortak paydada buluşabildiğimiz, olması gerektiğini düşündüğümüz kendi doğrularımızdan biraz bahsedeceğiz. Bunları yorumlarda tartışabiliriz, üzerine konuşabiliriz, yazabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Madde 1. Birinci maddenin birinci fıkrası. Av hayvanına saygı göster. Tavşan doğanın bir parçasıdır arkadaşlar. Bizim de çok saygı göstermemiz gereken avladığımız bir hayvandır. Tavşan bizim düşmanımız değildir. Bazı arkadaşlar var görüyorum paylaşımlarında. Savaşa gider gibi, affedersiniz, harbe gider gibi paylaşım yapanlar var. Ee, Bunlar bence çok hoş görüntüler değil. Hem e, avladığımız hayvana karşı hem de e, avcılığa dışarıdan bakan gözlere karşı çok doğru davranışlar olarak gelmiyor bana diyelim. 2. Gebe ve göcen tavşanlara atış yapılmaz arkadaşlar. Eğer pozisyonumuz uygunsa, görüş açımızdaysa, tavşanı net görebiliyorsak, gebe ya da göcen olduğunu ayırabiliyorsak bu tür hayvanlara atış yapmamamız gerekir. 3. Yaralı tavşan kaderine terk edilmez. Hızlı bir şekilde sonlandırılması gerekir. Bazen bizim de acemilik zamanlarımızda bu hataya düştüğümüz oldu. Özellikle acemi köpeklerimizi yetiştirirken, eniklerimizi yetiştirirken yaralı tavşanı sıktırdığımız, tabiri caizse boğdurduğumuz köpeklerimize oldu. Ama bu davranış son derece yanlış arkadaşlar. E, Bunu bilip buna göre hareket etmemiz lazım. O hayvanın hemen orada sonlandırılması ve acısına son verilmesi gerekir. Bu tür davranışlardan kaçınmamız gerekir. Madde 2. Köpeğe dürüst ve merhametli davran. Köpek bizim av aracımız değildir arkadaşlar. Bir av tüfeğimiz gibi, bir GPS'imiz gibi, bir av aracımız gibi bir av aracımız değildir. Köpek bizim av arkadaşımızdır. Av buddy'mizdir. Tıpkı yanımızda birlikte avlandığımız abilerimiz, kardeşlerimiz vesaire gibi. Köpeğin bize olan sorumlulukları olduğu kadar her şey bekliyoruz kopaylarımızdan. Ee, Görevlerini layıkıyla yerine getirmesini bekliyoruz. En yüksek perdeden performans vermesini bekliyoruz. Herkesten iyi olmasını bekliyoruz. Kopaylarımızın bize karşı olan sorumlulukları olduğu kadar bizim de onlara karşı sorumluluklarımız vardır. Köpek deyimi yerindeyse arazide aç susuz bırakılmaz. Eğitimde şiddet değil, sabır ve tekrar kullanılır. Başarısızlıkta ceza değil, analiz yapılır. Ve avdan sonra mutlaka ve mutlaka ödül ve bakım verilmesi gerekir. Madde 3. Doğaya zarar verme. Arkadaşlar çalı yakılarak, dal kırılarak, yuvalar bozularak tavşan çıkarılmaz. Fişek kovanları, yediğimiz içtiğimiz içecekler, pet şişeler, piknik yaptığımız alanlar. Burada kesinlikle ve kesinlikle çöplerimizi doğada bırakmamamız gerekir. Bir hususta ve en önemlisi benim için bir kamp ateşi yakıldıysa o ateş söndürülmeden, komple söndürüldüğüne emin olunmadan meradan ayrılmamamız gerekir arkadaşlar. Madde 4.
Av sahasına ve avcılara saygı göster. Av sahasına saygı göstermek nedir? Tarlalar ve özel arazilere, ekili arazilere izinsiz girilmez arkadaşlar. Bazen avda kopaylarımız gidip girdiği araziler oluyor. Özellikle ve özellikle ekili alanlara ve özel mülklere girmemeye, mümkünse köpeklerimizi de sokmamaya özen gösterebiliriz. Her ne kadar devletin bize vermiş olduğu yasalar çerçevesinde meralarda avcılığımızı icra ediyorsak, kişilerin özel alanlarına da saygı göstermemiz, her yere paldır küldür, deyim yerindeyse girmememiz gerekir. Başka avcılara ve merada karşılaştığımız insanlara selam ver, muhabbet et, sohbet et, yanına git. Mümkünse tabii av aksiyonunda değilse. Selam ver, sohbet et. Arkadaşlar bazen merada bazı insanlarla, farklı avcılarla denk geldiğimiz oluyor. Abi adam sanki düşmanım gibi ya da o benim düşmanımmış gibi kaçınıyor. Böyle bir tavırlara giriyor bir şekilde. Arkadaşlar kimse kimsenin düşmanı değil. Biz hepimiz e, avcı dostuz, arkadaşız. Herkesin herkese ihtiyacı olabilir gün gelir. Tanışmak, e, anlayışlı davranmak zorunda kalacağınız durumlar olabilir. O yüzden e, herkese, bütün avcılara e, doğada karşılaştığımız, merada karşılaştığımız bilhassa saygı, sevgi çerçevesinde yaklaşmak gerekir diye düşünüyorum. Sonrasında başkasının köpeğinin kaldırdığı bir tavşan kesinlikle o köpeğin avcısına aittir arkadaşlar. Hakkın olmayan ava el uzatma. Bu en temel kuraldır. Yani başkasının köpeği bir tavşanı kaldırmışsa, o an senin pozisyonuna girmişse o hayvana atış yapılmaz. İstisnai durumlar vardır. Aynı meraya gitmişsinizdir. E, Tanıdığınız, bildiğiniz avcı arkadaşlarınızdır. Denk gelmişsinizdir. Köpek salmakta problem olmuyordur sizin aranızda. Diyebilirsiniz. Ya işte Ahmet, Mehmet neyse. Tavşan sana çıkarsa vur, köpeğe göster. İşte kellesini ver gibi gibi. Ya da onlar da bize diyebilir. Atış yapabilirsiniz. Bu şekilde eğer tanıdığınız, bildiğiniz avcılarla denk geldiyseniz atış yapabilirsiniz. Onun dışında tanımadığınız, bilmediğiniz insanların köpeğinin kaldırdığı ava kesinlikle ve kesinlikle atış yapılmaz arkadaşlar. Bir de alan paylaşımı olayı var burada. Bir meraya gittiğimizde o merada e, bir kopay salınmışsa grup halinde ya da münferit olarak o avcının üzerine köpek salmamamız gerekir arkadaşlar. Bu e, etik bir kuraldır. Yani resmi bir karşılığı olmamakla beraber bahsettiğimiz etik kuralların içerisindedir. Bu şu şekilde olabilir. Yine tanıdığımız, bildiğimiz arkadaşlarımız varsa ve köpekleri sese gitmiyorsa ya da bizim de köpeklerimiz sese gitmiyordur. Kendi köpeklerinize güvendiğiniz durumlarda aynı meraya salabiliriz ya da yakın, yani çok dip dibi olmamak şartıyla salınabilir. Bu şu durumları doğurur. Şimdi meraya gittik. Adam acemi köpekleri olabilir, daha oturmamış köpekleri olabilir, sese gidiyordur. Ya da sizin köpeklerinizin içinde e, yaban kovan köpek olabilir. Adamın da sese giden köpeği sizin köpeğinizin peşine takıldığında bu eğitim sürecinde, köpeğin oturma sürecinde bu olay köpeğe zararlı olur arkadaşlar. Bu yüzden tanımadığınız, bilmediğiniz insanların merasında, insanların köpeğinin yakınına köpek salmak bana göre etik bir davranış değildir. Madde 5. Etik dışı avcılardan uzak dur. Etik dışı avcılar kimdir? Skora oynayan,
Ne kadar çok tavşan o kadar iyi zihniyetiyle hareket eden, kendi egosunu tatmin edebilmek için hakkından ve haddinden fazla av peşinde koşan herkes benim gözümde etik avcı değildir. Bu konuda bir görüşüm daha var. Kopayla tavşan avına 10 kişi gidilmez arkadaşlar. Yani domuz süreği gibi 10 kişi, 8 kişi, 12 kişi kopayla tavşan avına gidenler var. Bunun kanunen hiçbir sakıncası olmamakla beraber sadece benim nezdimde kopayla tavşan avcılığına aykırı bir durumdur. Ha şöyle bir istisna olabilir. Daha büyük arazilerde işte Ankara olsun, ne bileyim Kırşehir'dir, Erzurum'dur. Daha böyle uçsuz bucaksız geniş kırsal arazilerde kol gibi arayan avcılar var. O şekildeki arazilerde. Bu istisnai bir durumdur. Bu olabilir benim nezdimde. Ama bizim meralarımızda işte Ege'de olsun, işte Trakya'da olsun, Manisa'da olsun, İzmir'de olsun, kendi bildiğimiz, gördüğümüz meralarda yani domuz bağına salar gibi belli bir alana köpek salıp onun çevresinde 10 kişi o alanı çevreleyip o tavşanı vurmak bana göre etik bir durum değil. Herkes istediğini düşünebilir, istediğini uygulayabilir. Ama bence yapılmaması gereken bir av şekli deyip bu konuyu da bu şekilde kapatayım. Ve son maddemizde far avı yapan torbacılar. Onlara avcı demiyorum. Far avı yapan torbacılar. Aslında bunları konuşmak bile istemiyorum. Ama bu işe sonradan başlamış, arkadan gelen genç arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bu avın ne kadar yanlış bir av şekli ve avcılığa ve avcılığın doğasına tamamen ters bir şey olduğu anlatılmamış, öğretilmemiş olabileceğini düşünerek far avından bahsetmek istedim, bu maddeyi ele aldım. Genç kardeşim, eğer avcılığa yeni başlıyorsan bu far avcılığı en adice, en aşağılıkça olan av türüdür tavşan avına karşı. Avcılık sadece vurmakla değil, doğaya saygıyla olur. Doğayı, hayvanı ve yasayı tanımadan yaptığın her av sana en çok zararı verir. Doğadan bir tavşan aldığımızda daha çok bunu yerine nasıl koyabileceğimizi düşünüp bu şekilde bizden sonra gelecek nesillere de bir e, kültür ve bir avcılık mirası bırakmak için bu hususlara çok ama çok dikkat etmeliyiz. Avcılık çok güzel bir kültürdür. Kopayla tavşan avcılığı bu işin bize göre çok önemli bir kısmında yer alır. Bu avcılık kültürünü devam ettirmek ve bizden sonraki nesillere aktarmak bizim elimizde. Avcılık bir mirastır ve mirasa da sahip çıkmamız gerekir diyerek Tavşanın İzinde kanalından herkese rastgele.